İndiler gökten melekler saf saf. Evet, bu yapımda. Bu videoda arkadaşlar sizlere yeni ilahi kasetimi bu listemiz Netflix'in dibinde, kıyısında, köşesinde kalmış. Çok da popüler olmamış desem. Evet, bazıları olmamış ama bazıları böyle popüler olacakmış da önünü kesmişler gibi duran. Kendi içinde popüler ama kendi içinde olan. O tarz yapımları, böyle kıyı köşede kalmış yapımları Netflix'te toparladım. Evet, şimdi o listeyle karşınızdayım. Hemen kısa kısa geçiyorum, anlatıyorum. Evet. The Good Place. Ölümden sonraki yaşamı hem felsefi hem içinde komedi unsuru katarak anlatan bir yapım. Basit bir sitcom değil, düşündüren bir yapısı var. İzlerken güldüren, güldürürken düşündüren olur ya hani herkesin dalga geçtiği. Ama bu gerçekten öyle. İzlerken düşünüp düşünürken de gülüyor. Konuya bakacak olursak, öldükten sonra kendisini The Good Place adlı yerde bulan Eleanor'un yaşadığı maceralar işlenmiş. Bu yere sadece iyi insanlar girebildiği halde nasıl olduysa bizim Eleanor girmeyi başarmış. Ne var ki Eleanor'un gelişinden sonra kasabada işler rayından çıkmaya başlar. Hangi kasabada? The Good Place'te. İşte sonrasında izleyip görün. Zira 53 bölümden oluşuyor ve her biri 20'şer dakika. Devam. Çok gizli servis. Evet. Çok gizli olduğu için de anlatamıyoruz. Devam. Sıradaki diziye geç. 1960'ların Fransa'sında geçen dizide dönemin memuriyet anlayışı, bürokrasinin işleyişi, kadın erkek eşitliği, modernlik algısı ve kültürel farklılıkları mizahi bir tarzda işliyor. Genel olarak Fransız gizli servisine bir şekilde alınan 23 yaşındaki bir gencin diğer ajanlarla ilişkisi, içinde bulunduğu eğitim süreci ve sevdiği kızla imtihanı. Artık ona imtihan diyoruz çünkü izleyenler bilirler. Bu üçleme arasında bir dizi. Absürt ve ince espriler var. Fransızlar kendileriyle dizide baya dalga geçmişler. Yetmemiş, Almanlarla da geçmişler. Yetmemiş, İngilizlerle de geçmişler. Hatta hızlarını alamayıp Sovyetler ve Amerikalılar Amerikalılarla da ama gülmeseydim ben oradan yürürdüm ya. Hatta hızlarını alamayıp Sovyetler ve Amerikalılarla da dalga geçmişler. Hatta hızlarını alamayıp Sovyetler ve Amerikalılarla da Hatta hızlarını alamayıp Sovyetler ve Amerikalılarla da dalga geçmişler. Amerikalılarla da demek zor bu arada. Bu 8. tekrar. Yani kısaca babalar herkese geçirmişler. Bol göndermeli, alttan giydirmeli, arada sırada değil her bölümde bürokrasiye sokmalı bir yapım. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki zamana ilginiz varsa, yani o dünyaya kesinlikle bakın derim. Devam. Douglas Adams'ın aynı isimli kitabından uyarlanmış, biraz da değiştirilmiş olan bu dizi dedektifliğin yanında komedi türünü de içeriyor. Hatta bununla kalmıyor. İlk sezonda bilim kurgu, ikinci sezonda da fantastik türünü de ekliyor. Ama bütün bunların altından kalkmayı da çok iyi bir şekilde başarıyor. Zordur ha. Başrollerden birini Frodo abimizin paylaştığı bu dizi başta karmaşık gelebilir ama bu planlarının bir parçası tabii. Bölümler ilerledikçe bütün karmaşanın çözüldüğünü ve olayların çok iyi bir şekilde birbirine bağlandığını göreceksiniz. Çünkü everything is connected bebeğim. Görünüş sizi aldatabilir. Dizi izlerken bunu aklınızdan çıkarmayın. Daha ne desek sürprizi bozar. İyisi mi siz diziyi açın. Ya aslında bu dizi Netflix'in pek dibinde değil ama böyle belki birilerinin listesinin dibinde kalmıştır diye buraya da ekleyelim dedim. Ne diyorsunuz? 8 farklı insanla zihinsel olarak bağlı olduğunuzu düşünün. Birbirinizle konuşabiliyorsunuz. Birbirinize yardım edebiliyorsunuz. Siz ne biliyorsanız onlar da biliyor. Diyelim ki bir matematik sınavındasınız ve soruları çözemiyorsunuz. Hop Japonya'daki birine bağlanıyorsunuz. Sınavı sizin için çözüyor. Bir kavgaya mı giriştiniz? Hop Almanya'daki birine bağlanıyorsunuz. O sizin için dövüşüyor. Bir mevzu mu çıktı? Tarla başındaki arkadaşlar geliyor. Bu yapım tam olarak öyle. Dizi dünyanın 8 farklı yerinden 8 farklı karakterin zihinsel ve duyusal olarak birbirine bağlı olmasını temel alıyor. Yani siz ne hissediyorsanız karşıdaki kişi de hissediyor. Ne düşünüyorsanız o da düşünüyor. Siz sevişiyorsanız
O da şey yapıyor yani, hissediyor bazı şeyler. İlk başta olayları anlamak biraz zor gelebilir ama dizi bir yerden sonra çok akıcı hale geliyor. Ve bir anda kendinizi ne ara finale geldim derken bulabiliyorsunuz. Ha şunu da uyarmadan geçmeyeyim. Dizide bol miktarda eşcinsellik var. Aslında bu bir uyarı değil. Hani çocuklarla falan izleyecekseniz şok olmayın diye söylüyorum. Dizi bütçe sıkıntısından dolayı ikinci sezonu aceleye geldi. Ve o yüzden hikayeyi yarım bırakmayıp bir güzel finalle tamamladık dediler. Ama Netflix abimiz eşcinsellikten dolayı çok tepki alınca önce ikinci sezonun bütçesini kısmış, sonra da artık bitireyim demiştir. Dizinin hikayesi milattan sonra 8. yüzyılda bir Viking Norse köyünde geçiyor. Ama o dönemin normal Viking yapımları gibi işlemeyip işin içine absürt bir mizah katmışlar. Dönem gelenekleri ve kafa yapısı günümüz düşünce tarzı kullanılarak esprili bir dille harmanlanıyor ve önümüze sunuluyor. Dizi öyle ki yağmacılık, kölelik anlayışı, yöneticilik makamı, cenaze merasimi ve hatta tuvalet ritüeli gibi birçok konuyu tiye alıyor ve kendine has bir tarzla anlatıyor. Haliyle Norveç yapımı olan bu yapımda pek çok sahnede kendi tarihleriyle, hatta Vikingler ve İskandinav mitolojisi hakkındaki efsanelerle dalga geçiyorlar. Ya dizi kendi başına bir parodi aslında. Absürt komedi sevenlerin de bayılacağını düşündüğümden listeye ekledim efendim. 7 sene önce kaybolduğunda gözleri görmeyen kör bir kadın olan Freyr Johnson'ın yıllar sonra gözleri düzelmiş bir şekilde ortaya çıkışının gizemli hikayesi. Hadi bakalım. Hani böyle türü tam olarak kestirilemeyen, belirlenemeyen yapımlar vardır ya. Ne lan bu dersin? Hah, bu da onlardan. Dram gibi başlayıp romantik devam ederken dizi bambaşka bir hal alıyor. Bunu senaryodan kamera açılarına, kullanılan ışığa kadar her yerde görebiliyorsunuz. Stranger Things dizisini beğendiyseniz, hele bir yemek kaşığı dram, bir tutam romantizm, acık da bilim kurgu sosuyla bezenmiş yapımları seviyorsanız bu diziye de bir şans verin yani. Devam. The Frankenstein Chronicles. Sean Penn'in eşsiz performansıyla parladığı bu dizi bizi çok uçlu bir bulmaca içinde kıyamete mi, kurtuluşa mı gittiğimizi çözemediğimiz bir yolculuğa çıkarıyor. Dizi Frankenstein hikayesini değişik bir şekilde ele almış. 19. yüzyıl Londra'sında geçen bu yapımda Thames Nehri polisi bir çocuk cesedi buluyor. Ama bu ceset normal bir ceset değildir. Dedektif John Marlott cesetteki uzuvların garip bir şekilde birleştirildiğini fark edince anasının amı der. Sanayiden parça toplar gibi birleştirmişler uşağı der. Marlott bu cesedin arkasındaki gizemi araştırırken yaşadığı maceralara biz de işte bu diziyi izlerken tanık oluyoruz. Bir roman uyarlaması olan Mindhunter dizisinde katilleri anlayarak ve tanıyarak onları yakalamanın daha kolay olacağını düşünen bir FBI ajanı katillerle konuşarak onları anlayıp onların profilini çıkarıyor. Bu cümleyi anlayanlar var mı peki? Dizide FBI ajanlarının hapishanedeki suçlularla yaptıkları görüşmeler gerçekte yaşananlarla oldukça yakın. Zira bu sahneler gerçek görüşmelere ait ses kayıtları baz alınarak hazırlanmış. Hatta bazı diyalogların birebir aynısına ses kayıtlarında da rastlanabiliyor. Bunun yanı sıra dizide ünlü seri katil Edmund Kemper'dan da bahsediyorlar. Bilmeyenler varsa araştırabilir. Dizinin yönetmen koltuğunda da tabii Seven ve Fight Club filmlerinden tanıdığımız David Fincher var. 70'lerin sonunda geçen suç ve suçlu psikolojisini işleyen bu dizinin ağır da bir konusu var gibi görünüyor. Ama izlediğiniz zaman kafa yormayan 10 numara 5 yıldız bir dizi olduğunu göreceksiniz. 30'ar dakikalık 8 bölümden oluşan bu dizi koruyucu meleklerle ilgili evrensel bir hikayeyi mizahi ve beklenmedik bir açıdan ele alıyor. Kankalar şimdi öyle ki meleklerin kanatları var ama uçamıyorlar. Zira o kanatla uçamam. İzleyince göreceğiniz. O gün koruyacak kişinin yanına giderken bizim gibi otobüse biniyorlar. İstedikleri zaman yiyip içebiliyorlar. İnsanlarla konuşabiliyor. Arkadaş, hatta sevgili bile olabiliyorlar. Bildiğin insan gibi bir şey olmuşlar. Şimdi bu koruyucu melekler her gün atama alıyor. Biri Kadıköy'e bakıyor. Biri Bostancı'ya bakıyor. Bir de bunların hepsine bakan birim var. Herkes düzenden mutlu. İnsan evladı olaydan habersiz yaşarken diğerlerinden farklı yeni bir melek doğuyor. İşte bizim dizimiz de burada başlıyor. Kısacası devamını anlatmayın. Zira ağır spoiler'a giriyor. Devam. Son olarak canlar bu dizi ise içki ve uyuşturucu bağımlısı eski dedektif yeni kiralık katil olan Nick Sax'ın hayatını konu alıyor. Tek boynuzlu bir at olan Happy, Noel Baba kılığında bir adamın kaçırdığı Hayley isimli küçük bir kızın hayali arkadaşı. Happy, Hayley'e yardım etmek için Nick Sax'ı bulmaya çalışır. Sonrasında Happy ve Nick Sax'tan oluşan bu ikili
küçük kızı kurtarmak için bir maceraya çıkar. Dizide bol miktarda kara mizahın yanında büyülü gerçeklik ve toplum eleştirisi de bir arada böyle çok güzel, iyi bir şekilde harmanlanmış. Bir de bol bol küfür var. Yani çocukları uzak tutunuz efendim. Evet canlar, Netflix'te elinden geldiğince kıyıda köşede kalmış yapımları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım izlemedikleriniz vardır arada. Eğer siz de Netflix'te böyle izlediğiniz ve kimsenin bulmadığını, izlemediğini düşündüğünüz yapımlar varsa yorumlara yazın ki böyle birbirimize bir connect olalım. Böyle bir alışveriş olsun. Güzel olur yani. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Yine bitiş ekranındayız. Evet. Sıradaki video isterseniz şöyle bir şey var. Yani komiktir, güzeldir. İzleyebilirsiniz.